Herkese merhaba. Dünyanın eski ve yeni 7 harikasını bir araya getirip dop dolu bir video hazırladık. Uygarlıklar hayallerini taş, mermer ve devasa yapılara kazıdı. Antik dünyanın ikisi Türkiye'de olan 7 harikası binlerce yıl önce gökyüzüne yükselen mühendislik ve ihtişamın sembolleriydi. Biz de bu yolculuğu 2 bölümde anlatıyoruz. İlk önce antik dünyanın 7 harikasına bakacağız. 2007'de seçilen yeni 7 harikalara geçeceğiz. Sizin en çok beğendiğiniz harika hangisi? Yorumlarda buluşalım. Haydi 7 harikayı birlikte keşfedelim. Artemis Tapınağı, antik dünyanın kayıp ihtişamı. Anadolu'nun batısında, Efes yakınlarında İzmir ilinin Selçuk ilçesinde. Bugün rüzgarın dolaştığı bu düzlükte bir zamanlar insanlığın gökyüzüne meydan okuyan bir mucizesi yükseliyor. Artemis'in evi. Milattan önce 6. yüzyılda Artemis adına yapılan tapınak yalnızca bir ibadet yeri değil, gücün, zenginliğin ve inancın simgesiydi. Tamamı mermerden sütunları göğe uzanıyor, uzak diyardan gelen ziyaretçileri hayranlık içinde bırakıyordu. Yüzyıllar boyunca ayakta kaldı. Ta ki yangınlar, istilalar ve zaman onu yavaşça tarihe gömene kadar. Bugün geriye kalanlar sessiz. Ama bu taşlar hala insanlığın unutulmaz bir rüyasını anlatıyor. Kaybolan bir harika fakat asla silinmeyen bir iz. Gerçek mi, efsane mi? Babil'in asma bahçeleri. Hila, Irak. Tarihin tozlu sayfalarında adı geçen, varlığı hala tartışılan gizemli bir mühendislik efsanesi. Milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen anlatılara göre Yeni Babil kralı 2. Nebukadnezar memleketinin dağlarını özleyen kraliçesi için çölün ortasında yükselen teraslı bahçeler inşa ettirdi. Ağaçlar, egzotik bitkiler ve gölge veren palmiyeler, hepsi karmaşık sulama sistemleriyle Fırat Nehri'nden taşınan su sayesinde hayatta tutuldu. Antik yazarlar bu yapıyı göğe asılı bir cennet olarak betimledi. Arkeologlar için soru hala açık. Bu bahçeler gerçekten Babil'de miydi yoksa başka bir kentin hatırası zamanla efsaneye mi dönüştü? Gerçekten var mıydı yoksa sadece tarihçilerin anlattığı görkemli bir rüya mıydı? Bugün geriye kalıntılardan çok efsaneler kaldı. Bodrum'da bir dünya harikası. Halikarnas Mozolesi. Milattan önce 4. yüzyılda Ege'nin kıyısında yükselen görkemli bir anıt. Bu yapı Karya kralı Mozoles için inşa edildi. Öyle ihtişamlıydı ki onun adı yüzyıllar boyunca tüm anıt mezarlara verildi. Mermer sütunlar göğe uzanıyor. Kabartmalar savaşları, tanrıları ve insanları anlatıyordu. En tepesinde ise 4 atın çektiği görkemli bir araba vardı. Halikarnas Mozolesi yalnızca bir mezar değildi. Gücün, sanatın ve ölümsüzlük arzusunun taşa kazınmış haliydi. Depremlerle yıkıldı ama ünü asla yok olmadı. Bugün Bodrum'da kalan her taş, dünyanın 7 harikasından birinin fısıltısını taşımaya devam ediyor. Antik dünyanın kayıp ışığı, İskenderiye feneri. Akdeniz'in dalgaları arasında rüzgarın ve tuzun aşındıramadığı bir ışık yükselir. Milattan önce 3. yüzyılda
Mısır'ın İskenderiye kentinde inşa edilen bu dev yapı yalnızca bir fener değildi. İnsanlığın denizlere meydan okuyan zekasının simgesiydi. Yaklaşık 137 metreyi aşan yüksekliğiyle yüzyıllar boyunca dünyanın en uzun yapılarından biri oldu. Tepesinde yanan ateş ve parlatılmış aynalar kilometrelerce uzaktan gemicilere yol gösterdi. Gecenin karanlığında umut, fırtınada güven, bilinmeyene açılan kapıydı. Depremler bu görkemli devi yavaş yavaş tarihin derinliklerine gömdü. Ancak o ışık insanlığın hafızasından hiç silinmedi. Bugün geriye sadece taşlar değil, insanlığın ufkunu aydınlatan o büyük cesaretin hikayesi kaldı. Çözülemeyen gizem. Keops, Giza piramitleri. Yeryüzünde insan elinden çıkmış çok az yapı binlerce yıl boyunca hem hayranlık uyandırıp hem de cevaplanmamış sorular bırakır. Giza platoosunda yükselen Keops piramidi bunların en görkemlisidir. Yaklaşık M.Ö. 2560 yılında 4. Hanedan Firavunu Kufu adına inşa edilen bu anıt, antik dünyanın 7 harikası arasında günümüze ulaşmayı başaran tek yapıdır. İlk yapıldığında 146 metreye ulaşan yüksekliğiyle yüzyıllar boyunca dünyanın en uzun insan yapısı olarak kaldı. Gövdesi 2 milyondan fazla kireç taşı ve granit bloktan oluşur. Taşlar olağanüstü bir doğrulukla yerleştirilmiştir. Bu dev inşaatın hangi yöntemlerle tamamlandığını modern bilimin hala çözmeye çalıştığı bir bilmece olmaya devam ediyor. Dar geçitler, büyük galeri ve kral odası. Her ayrıntı eski Mısır'ın ölümden sonraki yaşama duyduğu güçlü inancı ortaya koyar. Keops piramidi yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda insan zekasının, örgütlenme gücünün ve sonsuzluğa ulaşma arzusunun taşa kazınmış halidir. Geçmişin bugüne bıraktığı en büyük soru Keops piramididir. Güneş tanrısının gölgesinde Rodos heykeli. Ege Denizi'nde ticaret yollarının kesiştiği Rodos adası. Burada bir zamanlar antik dünyanın en görkemli anıtlarından biri yükseliyordu. Milattan önce 280 yılında tamamlanan Rodos heykeli, güneş tanrısı Helios'a adanmış dev bir bronz heykeldi. Yaklaşık 30 metreye ulaşan yüksekliğiyle insanlığın mühendislik cesaretini simgeliyordu. Bu anıt yalnızca Tanrı'ya saygı duruşu değil, aynı zamanda Rodos halkının gururu, kuşatmaya karşı kazandığı zaferin ilanıydı. Ancak doğa, insanın eserini uzun süre ayakta bırakmadı. Büyük bir deprem bu ihtişamlı heykeli yıktı. Parçaları yüzyıllarca yerde kaldı. Ama adı dünyanın 7 harikası arasındaki yerini hiç kaybetmedi. Olimpiyada bir tanrı, Zeus heykeli. Antik Yunan'ın kutsal kenti Olimpiyada bir zamanlar insanlığı hayranlığa sürükleyen dev bir figür yükseliyordu. Zeus heykeli. Milattan önce 5. yüzyılda ünlü heykeltıraş Hidesi tarafından inşa edilen bu eser altın ve fil dişinin olağanüstü uyumuyla yaratıldı. Tahtında oturan tanrı bir elinde zafer tanrıcası Nike'yi, diğerinde ise gücünün simgesi asayı tutuyordu. Yaklaşık 12 metre yükseklikteki heykel yalnızca bir ibadet nesnesi değildi. O dönemin sanatsal ustalığının ve mitolojik inancının zirvesiydi.
Heykel zamanla yok oldu. Ama ardında bıraktığı hayranlık adını sonsuza dek antik dünyanın 7 harikası arasına yazdırmayı bildi. Gökyüzünü okuyan piramit. Chichén Itzá. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda, tropik ormanların ortasında, insan zekasının ve inancının anıtsal bir ifadesi yükselir. Chichén Itzá. Bu antik şehir, yüzyıllar boyunca Maya dünyasının en önemli siyasal, ekonomik ve dini merkezlerinden biri oldu. Bilgi burada güçtü ve gökyüzü okunması gereken bir kitaptı. Kentin kalbinde yer alan Kukulkan piramidi ya da bilinen adıyla El Castillo, Maya mühendisliğinin olağanüstü bir başarısıdır. Dört cephesindeki 91 basamak ve zirvedeki tapınakla birlikte toplam 365'e ulaşır. Her adım takvimin bir gününü temsil eder. Güneş ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında piramit basamaklarına düşen gölgelerle kıvrılan bir yılan silüeti oluşturur. Bu görüntü tüylü yılan Tanrı Kukulkan'ın yeryüzüne inişi olarak kabul edilir. Bu hassas hesaplama Maya toplumunun astronomi ve matematikte ulaştığı olağanüstü seviyeyi gözler önüne serer. Yüzyıllar boyunca doğa bu kenti sakladı ama Chichén Itzá kaybolmadı. Bugün hala ayakta. İnsanlığın evrene duyduğu merakı taşa dönüştürmeye devam ediyor. Sonsuzluğa uzanan dev, Çin Seddi. Dağların sırtında bir ejderha gibi kıvrılan, ufuk çizgisini yutacak kadar uzun bir yapı. İnsan azminin, korkularının ve hayatta kalma mücadelesinin taşa dönüşmüş hali. Çin Seddi. Yapımına M.Ö. 7. yüzyılda başlanan bu dev savunma hattı farklı hanedanlıklar boyunca yüzyıllar içinde genişledi, birleşti ve bugün binlerce kilometreye ulaşan görkemli bir duvara dönüştü. Toprak, taş ve tuğla ama her parçasında sayısız işçinin emeği, askerlerin nöbeti, imparatorların gücü saklı. Kimi yerde sarp kayalıkların üzerinden yükselir, kimi yerde çöllerin sesine karışır gözetleme kuleleri, dumanla gönderilen mesajlar, yaklaşan tehlikeye haber veren yankılar. Burası yalnızca bir duvar değil, dev bir askeri sistemdi ve zaman geçti. Savaşlar sustu, imparatorluklar tarihe karıştı. Ama Çin Seddi ayakta kaldı. Bugün uzaydan bile görülebildiği söylenen bu eşsiz yapı, milyonlarca ziyaretçiyi geçmişin fısıltılarını taşıyor. Her adımda başka bir yüzyıl, her taşta başka bir hikaye. Çin Seddi, insanın doğaya meydan okumasının değil, onunla birlikte yükselişinin anıtı. Sessiz, devasa ve sonsuz. İmparatorların gölgesinde Kolezyum. Güneş Roma'nın kalbinde yükselirken gölgeler yavaşça dev bir yapının yüzünde dolaşır. Yaklaşık 2000 yıldır ayakta duran bu taş duvarlar imparatorların kudretini, halkın coşkusunu ve tarihin en sert mücadelelerini fısıldar. Milattan sonra 80 yılında kapılarını açan Kolezyum, 50 binden fazla insanı içine alan dev bir arena. Gladyatörlerin kaderleri burada yazıldı. Kalabalığın uğultusu burada gökyüzüne karıştı. Kumların üzerine düşen her adım, ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi temsil ediyordu. Bu sadece bir amfiteyatro değildi. Roma'nın gücünün ilanı, mühendisliğin başyapıtı, bir medeniyetin sahnesiydi. Yer altındaki koridorlarda bekleyen savaşçılar, yukarıda nefesini tutmuş binlerce göz ve imparatorun tek bir işaretiyle değişen yazgılar. Yüzyıllar geçti,
Depremler, yağmalar, zamanın acımasız elleri ve Kolezyum hala burada. Yaralı, eksik fakat dimdik. Bugün bu taşlara baktığımızda yalnızca bir harabeyi değil, insanlığın ihtişam ve vahşetle örülü hikayesini görüyoruz. Roma konuşmayı bıraktı belki ama Kolezyum hala anlatıyor. Gökyüzüyle yeryüzü arasında kurtarıcı İsa heykeli. Sislerin arasında yavaşça yükselen bir dağ ve dağın tepesinde gökyüzüyle yeryüzü arasında asılı duran dev bir silüet. Burası Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri ve karşımızda dünyanın yeni 7 harikasından biri kurtarıcı İsa heykeli. 1931 yılında tamamlanan bu anıt tam 30 metre yüksekliği ve iki yana açılmış 28 metrelik kollarıyla yalnızca bir heykel değil, bir inancın, bir umudun, bir koruyuculuğun sembolü. Karkovado Dağı'nın zirvesinde duran bu yapı yıllardır şehre yukarıdan bakıyor. Fırtınalara, güneşin kavurucu ışığına, gecenin sessizliğine ve milyonlarca insanın hikayesine tanıklık ediyor. Beton ve sabun taşından inşa edilen heykel, mühendislik ile sanatın buluştuğu eşsiz bir eser. Kollarını açmış, sanki tüm insanlığı kucaklıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu zirveye sadece manzara için değil, hissetmek için geliyor. Çünkü burada bulutların hemen üzerinde insan kendini çok küçük hem de tarifsiz bir biçimde güvende hissediyor. Rio'nun üzerinde yükselen bu sessiz dev zamana meydan okumaya devam ediyor. Bulutların üstündeki uygarlık, Machu Picchu. Ant Dağları'nın zirvelerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 2400 metre yüksekte, insan aklının sınırlarını zorlayan bir şehir yükselir, Machu Picchu. 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pachacutec tarafından inşa edildiği düşünülen bu yer, hem kraliyet sığınağı hem de kutsal bir merkezdi. Taş ustalığı olağanüstüydü. Harç kullanılmadan yerleştirilen dev bloklar, yüzyıllardır depremlere meydan okuyor. Tarım terasları sarp yamaçlarda yaşamı mümkün kıldı. Tapınaklar ve gözlem alanları İnka halkının gökyüzüyle kurduğu derin bağı ortaya koydu. Güneş burada sadece bir yıldız değil, bir tanrıydı. İspanyollar bu yüksek şehre hiç ulaşamadı. Machu Picchu yüzyıllar boyunca doğanın kollarında saklı kaldı. 1911 yılında yeniden dünya sahnesine çıktığındaysa insanlık geçmişine açılan kapılardan biri aralanmıştı. Bugün bu taş yolları adımlayan herkes aynı soruyla karşılaşır. Böylesi bir mucize nasıl inşa edildi? Machu Picchu sadece bir şehir değil, gökyüzüne yazılmış bir medeniyet, zamanın unutamadığı bir miras. Petra, kayıp şehrin yeniden doğuşu. Ürdün çöllerinin kızıl kayalıkları arasında saklanan bir şehir. İnsanlığın en etkileyici miraslarından biri. Petra, yaklaşık 2000 yıl önce Nebatanlar sert kum taşını oyarak imkansız görüneni başardı. Bu dar vadinin içine ticaretin, kültürün ve mühendisliğin merkezi olan görkemli bir başkent kurdular. Petra'ya ulaşmak için geçilen kanyon, ziyaretçilerini adeta zamandan koparır. Kanyonun sonunda aniden ortaya çıkan El Hazne ise antik dünyanın ustalığını tek bakışta gözler önüne serer. Ancak Petra yalnızca anıtsal bir cepheden ibaret değildir. Tiyatrolar, tapınaklar, kraliyet mezarları ve gelişmiş su sistemleri, çölün ortasına sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunu kanıtlar. Yüzyıllar boyunca unutulan şehir 19. yüzyılda yeniden keşfedildi ve bugün geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaya devam ediyor.
Bugün Petra, geçmişin ihtişamını bugüne taşıyan sessiz bir tanık. Bazı şehirler inşa edilmez, zamana meydan okumak için doğar. Aşkın mermerden yazılmış hali. Taç Mahal. Sabahın ilk ışıkları Yamuna Nehri'nin kıyısında beyaz bir düşü uyandırır. Sislerin arasından yükselen bu görkemli silüet sadece bir anıt değil, insanlık tarihinin en büyük aşk hikayelerinden biridir. Yıl 1632. Babür İmparatoru Şah Cihan, hayatının aşkı Mümtaz Mahal'i kaybeder. Acısı öylesine derindir ki onu ölümsüzleştirecek bir yapı emreder. Ve binlerce usta, mimar ve sanatçı tam 22 yıl boyunca tek bir hayalin peşinden gider. Beyaz mermerin üzerine işlenen her motif sabrın ve bağlılığın izini taşır. Güneş doğarken pembe, gün ortasında parlak beyaz, ay ışığında ise gümüşe dönen bu yapı adeta yaşayan bir varlık gibidir. Kubbelerin altındaki sessizlikte yankılanan tek şey şudur: bazı aşklar zamanla silinmez, taşa yazılır. Bugün Taç Mahal sadece Hindistan'ın değil, dünyanın kalbine kazınmış bir miras. Milyonlarca ziyaretçi onun kapısından geçerken aynı soruyu fısıldar: bir insan sevdiği için ne kadar ileri gidebilir? Ve cevap Yamuna kıyısında hala bütün ihtişamıyla yükselir.